Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere hedef ve parametre karşılaştırma video serisine eklenecek farklı ve etkili bir çalışmayı nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Aynı konuda birden çok farklı video çekmemin sebebi sizlerin iş hayatınıza veya çalışma ortamınıza yapacağınız sunum ve çalışmalarınıza vermek istediğiniz mesajı etkili ve farklı biçimlerde ilgili kişi, departman veya kurumlara aktarabilmeniz içindir. Aynı sonuca giden ne kadar farklı yol bilirseniz çözüme ulaşmanın farklı şekillerini de bilmiş olursunuz. Ayrıca bu farklı yollar sayesinde bakış açınızı genişletmiş olursunuz. Şimdi grafiğimin çalışma sisteminden bahsedeyim. Ben bu çalışmamda aylık bazda üretim yüzde kapasitelerini aldım. Ve belirlemiş olduğum hedef değere göre hangi ayın kapasite değerinin hedefin üzerinde, hangi ayın ise hedefin altında kaldığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şunları alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır. Değerleri ve sayı biçimlerini diyorum. Yine şuraya geliyorum. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır. Değerleri ve sayı biçimlerini diyorum. Her zamanki gibi öncelikle grafiğimizin alt verilerini hesaplatalım. Bunun için şuraya geliyorum ve hedef üstü diyorum. Buraya da hedef yazıyorum. Shift eşittir diyorum ve şuradaki hedef değerimizi Windows F4 ile sabitleyip aşağı doğru çektiriyorum. Burada ise hedef üstü değeri bulmak istiyorum. Bunun için şöyle bir formül uygulayacağız. Shift eşittir eğer diyorum. Buradaki değer büyük ve eşit ise şuna noktalı virgül şu değeri getirt, değil ise yok say. Bunu da aşağı doğru çektiriyorum. Şunları yüzde yapıyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için şunları seçiyorum. Ekleden alan grafiğini seçeceğiz. Onun için burada görünmüyor. Şuradan tüm grafiklere geliyorum ve şuradan alanı seçiyorum. Şu grafiği alacağım. İlk grafiği. Tamam diyorum. Büyütüyorum grafiğimi. Şuradan da görünümden close çizgilerini bir kaldıralım. Şimdi burada hedef üstü değerleri seçeceğiz. Şurayı seçiyorum ve şurada görüldüğü gibi şu turuncu olan alan hedef üstü değerler. Bunu sağ klik seri grafik türünü değiştir diyorum. Ve buradan hedef üstü değeri şuradan şunu seçiyorum. Çizgi grafiğin dördüncüsü. Tamam diyorum. Ve yine bunu seçiyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir. Buradan çizgi yok diyorum. Ve sadece bu şekilde işaretçileri bırakıyorum onda. Tekrar hedef üstü değerleri seçiyorum. Sağ klik veri etiketleri ekle diyorum. Bunları seçiyorum ve veri etiketleri biçimlendir. Bunları üste alıyorum. Kapatıyorum. Buradan girişten kalın yapıyorum ve büyütüyorum. Bu şekilde bırakıyorum bunu. Daha sonra şuraya geliyorum ve buradan şurada göstergeyi kaldırıyorum ve kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Bunu kapatıyorum. Şunu siliyorum buradan. Şunları seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum ve şuradan çizgi yok diyorum. Şurada çizgi olmasını istemiyorum. Şunu seçiyorum. Ve kalın yapıp büyütüyorum. Şu şekilde. Grafik başlığını da kaldırayım buradan. Burada gri alana geliyorum ve sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Dolguya geliyorum. Gradyan dolgu diyorum. Buradan aşağıya geliyorum. Buradaki durak noktalarından bir tanesini kaldırıyorum ve ortaya alıyorum şunu. Tam 150 olacak şekilde. Şunu seçiyorum. Buradan şu mavilerden şu üçüncüsünü seçiyorum. Aynı şekilde bunu da o renk yapıyorum ve şuna giriyorum. Bunu beyaz yapıyorum. Saydamlığını da 150 yapacağım. Bu şekilde
su görüntüsü vereceğim buraya. Kapatıyorum. Yalnız şurada bir eksiklik var. Onu tamamlayalım. Şuraya geliyorum yine. Şuradan doğrusal kalacak. Şuradaki yönü şu şekilde değiştireceğim sadece. Yani şu ikincisini seçeceğim. Şimdi grafiğimizin kenarlık çizgilerini yapalım. Ama öncesinde şunu seçiyorum ve buradan biçimden dolgu olmasın, ana hat olmasın. İç grafiğimizi de aynı şekilde dolgu olmasın, ana hat olmasın. Ve şimdi ekleden, şekillerden şuradan dikdörtgeni seçiyorum ve şöyle büyük bir tane dikdörtgen ayarlıyorum. Dolgusu olmasın. Ana hattı kalınlığı şöyle 3 olsun ve rengi mavi olsun. Tamam. Şimdi bunu şu şekilde yapabilmem için, şu üst kısmını kesebilmem için şunu kopyalıyorum. Şu yan tarafta resim olarak şu şekilde yapıştırıyorum ve bunu biçimden kırpa geliyorum. Kırp diyorum. Şunu üst tarafını kesiyorum. Böyle olması sağlıyorum. Şunu artık silebilirim. Grafiğimizi şuna göre ayarlayacağız artık. Bu seçiliyken Ctrl A diyorum ve grafiği de seçiyorum birlikte. Gruplandır diyorum ki artık bunlar birlikte hareket etsinler şu şekilde. Şuraya geliyorum. Şunları önce beyaz yapıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada formülü 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Hedef değerimizi 75 yapalım. Buzdağı grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.